Hayatımda hiç League of Legends oynamadım. Bu yüzden ne evreni ne de karakterleri biliyorum. Ama bu dizi, abartmıyorum, İzlediğim en iyi animasyonlardan biri olabilir. En azından şimdilik. Çünkü daha ilk 6 bölüm izledim. Oyun hakkında bilgiliysen dizi ve oyun arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Arkane, Riot Games ve Paris merkezli Fortiche tarafından yapılan bir Amerikan-Fransız Netflix animasyon dizisi. Dizi yeraltı şehri Zaun ile zengin Piltover şehri arasındaki olayları baz alıyor. Kısaca bu olaylara dahil olmuş ana karakterler olan iki kız kardeşim Vi ve Powder'ın hikayesine tanık oluyoruz. Arka planda kurulan evren, üst düzey karakter gelişimi beni bu diziye hayran bıraktı. League of Legends evrenini hiç bilmeyenlerin bile, buna ben de dahilim, kolayca kavrayabileceği şahane bir dizi Arkane. Hikayenin gidişatı ve anlatıcılığı izleyicisini direkt içine çekiyor. Klişe kişilikler kullanılsa bile karakterler çok sevilesi ve çok iyi bir şekilde tasvir edilmiş. Burada yönetmenlik ustaca kullanılmış. Komplike sahnelere yer verilmemiş. Böylece diziyi takip ederken herhangi bir karmaşayla karşılaşmıyorsunuz. Arkadaşım bu ses ne? Dizi sadece genç yaştaki kitlelere hitap etmiyor. Aynı zamanda hikaye yetişkinlere de hitap edecek şekilde biçimlendirilmiş. O yüzden dram sahneleri olsun, aksiyon sahneleri olsun izleyicisini ciddiye alan, izleyicisini aptal yerine koymayan bir anlatımı var. Bir aksiyon macera dizisi olarak oldukça sürükleyici, o yüzden sıkılma ihtimaliniz neredeyse hiç yok. Sadece ilk bölümü biraz ağır tempoluydu ki zaten bu dizinin girişiydi. Arkane'in politik sahneleri bile seyirciyi ekrana kilitliyor, ileriki sahneleri merak etmeden duramıyorsunuz. Bu aksiyonun içerisine yerleştirilmiş ana karakterlerden yan karakterlere kadar karakter gelişimleri muazzamdı. Karakterler arasındaki ilişkiler sırıtmıyor ve bu ilişkiler, diyaloglar çok güzel bir şekilde işlenmiş. Bundan dolayı dizi seyircisini etkiliyor ve karakterlerle bağ kurmasına izin veriyor. Kötü diyebileceğimiz karakterlerle bile empati kurmamıza olanak sağlıyor. Animasyon adeta bir sanat. Müzikler ve ses efektleri görsellikle çok uyumlu. Dövüş sahnelerine aşırı bayıldım. Karakterlerin yüz mimikleri çok etkileyiciydi. Kullanılan renk harmonileri zaten başka bir boyut. Yani bu konularda diyebilecek bir şey bulamıyorum. Ben çok beğendim. O yüzden animasyon deyip geçmemek gerekiyor. Fantastik dizilere ve filmlere ilgisi olanlar kesinlikle bunu izlemeli. Ön yargılı olanlar ön yargılarını bir yere bırakmalı ve bu diziye hemen başlamalı. Çünkü ben de ön yargılı başladım ve Arkane ön yargımı kırıp geçti. Özellikle o 3. bölüm. Harika bir bölümdü. Anlamak için kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Orijinal dili olan İngilizce alanındaki seslendirme sanatçılarının da çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Resmen sesleriyle karakterlere dönüşmüşler. Özellikle Victor karakterinin aksanına bayıldım. Aynı zamanda kendisi favori karakterlerimden biri oldu. Arka plandaki hikayesi ve kişiliği sizi kendisiyle direkt empati kurmanızı sağlıyor. Ayrıca benim gibi düşünen var mı bilmiyorum. Jinx karakterinde Harley Quinn, Vi karakterinde ise Life is Strange'den Chloe vibe aldım. Sizin de bildiğiniz gibi Arkane, League of Legends'ın bazı şampiyonlarının hikayesini anlatmakta. Öteki taraftan Riot'un oyunundaki bu evren sadece bu şampiyonlarla sınırlı değil. Araştırdıklarıma göre daha da büyük bir evrene sahip. Bu demek oluyor ki Marvel gibi büyük bir potansiyele erişebilecek bir olanağı var. Umarım şampiyonların hikayelerini daha da genişleterek bizi daha çok bunun gibi dizilerle ve filmlerle buluştururlar. Bunun gerçek oyuncular tarafından oynanmış filmlerini de görmek isterim şahsen. Dizinin ilk sezonu bittikten sonra Arkane'i puanlayacağım. Şu anlık animasyon alanında efsane olabilecek bir yolda gidiyor. Tabii son 3 bölümde batırmazlarsa. Ben yine de güzel bir iş çıkaracaklarını düşünüyorum. Pazarlama sistemlerinde de çok iyi olduklarını söylemeden geçmeyelim. Hangi siteye girsem, hangi videoyu izlesem karşıma bir Arkane reklamı çıkıyor. Bu dizi ve bu pazarlama sistemi insanı ciddi LoL oyununa başlatır. Dürüst olmak gerekirse acaba başlasam ne olur diye düşündüm. Sonra 140'tan fazla şampiyonu görünce vazgeçtim. LoL oynamadım belki ama MOBA oyunları nasıldır bilirim. En basitinden karakterlerin dövüş taktiklerini öğren bitmez yani. Ben normalde fazla abartılan, aşırı şişirilen filmleri ve dizileri sevmeyen biriyim. Ama Arkane, League of Legends ahalisi, siz bu diziyi abartmakta haklısınız. Çünkü gerçekten bu dizinin kurgusu, görselleri, anlatımı, orijinal seslendirmesi direkt ben buradayım diyor. Ve sahip olduğu IMDb puanını da ilk 6 bölüm için hak etmekte. Bakalım sezon sonu nasıl bitecek? Ben kesinlikle Arkane veya ileride gelebilecek League of Legends evrenine ait filmleri ve dizileri için takipte kalacağım. Eğer Riot ve Fortiche stüdyoları gerçekten bu kadar iyi bir iş çıkarmasaydı
Yüksek ihtimal bu dizide pek umurumda olmazdı. Ama şimdi umurumda. League of Legends dünyasını bilenler veya bilmeyenler, bu diziyi izleyenler. Evet sen. Arcane hakkında ne düşünüyorsun? Bu dizinin abartıldığını mı yoksa harika bir iş çıkardıklarını mı düşünüyorsun? Ne olursa olsun yorumun, düşüncelerin değerli. O yüzden yorumlarda buluşalım. Everything I do, I'm just being genuine.